Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Çini sanatının ne olduğundan ve Çini'nin yapım aşamalarından bahsedeceğim. Çini, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar bu topraklarda çok çeşitli şekillerde yaygın olarak kullanılmış geleneksel bir Türk sanatıdır. Genellikle cami, köşk, çeşme, saray, türbe gibi yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılmış. Bunlara duvar seramikleri, yani eski adıyla kaşi deniyor. Tabii Çini sadece mimari yapılarda kullanılmamış. Vazo, tabak, çanak, saksı, bardak gibi kapkaçaklarda da bolca Çini kullanılmış. Bu kullanıma yönelik olan kapkaçak seramiklere eski adıyla evani deniyor. Yani hayatın içinde yaşama da katkı sağlayan bir sanat. Hem göze hitap ediyor hem de işimize yarıyor. O yüzden şahsen ben Çini'nin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çini aslında seramiğin bir uzantısı. Sadece hamurlarındaki ham maddede böyle küçük birkaç fark var. Seramik kısaca pişmiş çamurdur ve bu çamur doğadan elde edilir. Elde veya makinede çeşitli yöntemlerle şekillendirilir ve çok yüksek derecelerde seramik fırınlarında pişirilir. Çok yüksek derecede piştikleri için de çok dayanıklı oluyorlar. Bayağı uzun ömürlü oluyorlar. Şimdi Çini üretebilmek için ciddi bir emek harcamanız gerekiyor. Çünkü çok fazla aşaması var. O zaman Çini'nin yapım aşamalarını anlatmaya geçeyim. Öncelikle bir seramik hamuru ediniyoruz. Bunları hazır alabilirsiniz. Çini için üretilmiş hamurlardan alıyoruz ve bu hamurları şekillendiriyoruz. Şekillendirme için çok fazla yöntem var. Mesela elle serbest şekilde şekillendirme veya tornada şekillendirme ya da plaka yöntemiyle şekillendirme veya döküm yöntemiyle şekillendirme gibi çok çeşitli yollarla seramik hamurunu şekillendirebiliyoruz. Sonra şekillendirdiğimiz parçaları kurumaya bırakıyoruz. Kuruyunca deri sertliğine ulaşıyorlar ve artık astarlanmaları gerekiyor. Genellikle beyaz astar kullanıyoruz. Tabii renkli astarlar da var ama Çini'de daha çok beyaz astar tercih edilir. Çünkü desen yapılacağı zaman beyaz yüzey daha iyi oluyor. Sonra pişirme aşamasına geçiyoruz. Çiniler 2 kez pişiriliyor. İlkinde astarladığımız hamuru fırında 900.000 derecelerde pişiriyoruz. Ve bu pişirdiğimiz malzemeler bisküvi adını alıyor. İkinci pişirmeyi de bisküviye deseni geçirdikten sonra yapıyoruz. Hatta bir tane bisküvi göstereyim. Şimdi bu astarlanmış bisküvi. Bunun üstüne desen yapacağız ve bunu sırlayıp fırınlayacağız. Yani bisküvi böyle bir şey. Bu da bunun küçük çocuğu gibi, çok tatlı. Bunu çok severek aldım. Yakından göstereyim. Bu tarz bisküvilere, tabaklara, saksılara falan Çini malzemeleri satılan yerlerden ulaşabiliyorsunuz. Hobi kurslarında Çini yapanlar ya da Çini okuyanlar ya da bireysel Çini yapanlar falan genelde böyle bisküvileri hazır alıyorlar. Ben de bisküvilerimi hazır alıyorum yani. Şimdi bisküviyi aldık. Önce bisküvinin üzerinde pürüzler olması ihtimalini engellemek için bisküvilerimizi kesinlikle zımparalıyoruz. Zımpara şöyle bir şey. Böyle bu ince zımpara. Kalın zımparalarla zımparalamayın ki bisküvinin yüzeyindeki tüm astarı alırsınız ve iyi olmaz. Çünkü biz o astarın üzerinden boyama yapıyoruz. Bu bayağı kullanmaktan neyse. İnce zımparayla zımparalıyoruz. Bunu bir tabakta göstereyim. Çünkü burada çok iyi anlaşılmayabilir. Şöyle tabak alayım. Şimdi bu tabağı aldık ya. Zımparayı aldık. Ve tabağı böyle tutuyoruz ve böyle bayağı her yüzeyi tamamen pürüzsüzleşene kadar şöyle hafif astar izleri var mesela. Onları böyle yaparak pürüzsüzleştiriyoruz. Mesela bak şurası artık pürüzsüzleşti. Tüm bölgeyi öyle yapıyoruz. Bayağı yaptım ben.
Bu tozu, yani astar artığını döküyorum çöpe. Şimdi döktüm ama hala üstünde böyle tozlar var. Bunu engellemek için de süngeri alıyorum ve suya batırıyorum. Bayağı sıkıyorum. Sadece nemli olacak. Sonra zımparaladığım tabağı alıyorum ve şöyle nazikçe sürüyorum. Bu hafif nemli olduğu için şimdi kuruyacak ama zaten çok hızlı kurur yani. Çünkü ıslatmıyoruz, böyle su altına tutmuyoruz sonuçta. Şimdi bu astar kalıntılarını bu sünger yardımıyla, nemli sünger yardımıyla temizledik. Ama asla musluğun altına tutar gibi böyle dolu dolu suyla ıslatmıyoruz burayı. Yani yoksa karonun tüm amacı gider ve çok ıslanır ve çok fazla su emdiği için üzerine işlem yapamazsınız. Çünkü çinide su bazlı boyalar kullanıyoruz. Çok fazla su emerse boyayı emmez, yani böyle bir riski var. Şimdi desen geçirme yöntemlerine geçeyim. O da çok önemli bir konu çünkü. Tasarımını yaptığımız deseni bisküviye geçirmek için tek bir yöntem var aslında. Ama daha güncel olan başka bir yöntem daha var bence ama kimse onu kullanmıyor. Neyse ben ilk yöntemden bahsedeyim. Çok klasik olan ve çok fazla kişinin bildiği tek yöntem olan kömür tozuyla geçirme yöntemi. O da şöyle yapılıyor. Deseni çizdiğimiz kağıdı, bu genelde Aydınger eskizi kağıdı oluyor, alıyoruz ve ince bir iğne yardımıyla desenin kontur çizgileri üzerinden nokta nokta sırayla güzelce deliyoruz. Sonra bu delinmiş deseni alıp objemizin üzerine koyuyoruz. Sonra da kömür yardımıyla böyle basıyoruz. Kaldırdığımızda orada tozlu bir şekilde deseni görüyoruz yani. Bu hep bilinen ve hep yapılan yöntem. Ben de çok uzun zaman o yöntemi uyguladım. Bu bastığımız kömürü üzerinden tahrir geçiyoruz. Sonra da boyuyoruz. Şimdi ikinci yöntem de şu. Karbon kağıdıyla geçirme yöntemi. Şimdi böyle bir kağıt alıyoruz. Bu kağıdın şu yüzeyi, bir yüzeyi boya tabakasıyla kaplı. Diğer yüzeyinde bir şey yok. Şimdi çini objemizi alıyoruz. Buraya deseni geçireceğiz. Kağıdı koyuyoruz. Bu boyalı kısmını aşağı gelecek şekilde koyuyoruz. Üstüne de desenimizi koyuyoruz ve deseni kalemle çiziyoruz. Kaldırdığımızda burada desen oluyor. Sonra da bu deseni ben böyle sert bir silgiyle güzelce siliyorum. Zaten hafif yağlı bir kağıt olduğu için bu. Ne kadar silseniz de asla tamamen çıkmıyor. Çok hafif kalıyor ve ben de o hafif kalmasını çok seviyorum. Hani hem deseni görüyorum hem de kömür gibi böyle biraz bastırsan kaybolan bir desen oluşmamış oluyor. Hani kömür tozunda elin değdiğinde o desen tamamen siliniyordu ya. Karbon kağıdıyla o olmuyor. O yüzden ben çok pratik buluyorum bu yöntemi. Yani siz de deneyebilirsiniz. Daha hızlı bir yöntem ama kesinlikle silmeniz gerekiyor. Yani yaptıktan sonra işlemi güzelce böyle silgiyle bayağı silin yani. İyice böyle hani hafif, çok hafif kalsın desen. O zaman çok güzel oluyor. O hafif yağ, yani kağıttaki geçen hafif yağ da tamamen gitmiş oluyor. Bize bir zararı dokunmamış oluyor artık. Ben böyle çok yaptım. Hiç fırında sıkıntı çıkmadı. Çini uygulamalarında yağlı hiçbir şey kullanamazsınız bu arada. Çünkü çini tamamen su bazlı boyalarla boyanır. Tabii bu boyalar çok yüksek derecelerde pişmeye dayanıklı boyalar ama su bazlı. Ben bir keresinde okulda ödev olarak yaptığım çini panonun bir köşesine yanlışlıkla sütlü kahve dökmüştüm. Ve o dökülen kısmı ne kadar kazıdıysam da o sütlü kahvenin o yağı hiçbir şekilde çıkmadı. Tabii mecbur o kısmı tekrar desenledim, tekrar tahrir çektim ve tekrar boyadım. Neyse böyle okula götürdüm. Fırınlandı. Fırından çıktı. Orası böyle net belli oluyordu orada bir sıkıntı oldu. Yani asla tamamen çıkmıyor ya ve çok belli ediyor. Çok çirkin görünüyor. Büyük bir pano çalışıyorsanız ve bir karoda öyle bir sıkıntı çıktıysa, mesela bir şey döktüyseniz, o karoyu tekrar yapmanız gerekiyor ki hani bütünlüğü bozmasın. Ama benim elimde ekstradan bir karo yoktu ve
ödev yarınaydı yani. Yarın götürmemiz ve fırınlamamız gerekiyordu. Sonra işte fırından çıkacaktı ve notlanacaktı. Yani son güne bırakmıştım açıkçası ve geceydi yani sabahlıyordum falan. O yüzden kahve içiyordum zaten. O yüzden tekrar geçirmedim. Sadece o kısmı düzeltmeye çalıştım. Haliyle düzelmedi. Güzeldi ama yani yağ neden Çin'de asla kullanılmadığını orada anladım yani. Ama böyle artistik, sanatsal şeyler de çıkar yani. Çok çirkindi çünkü oluyor. Neyse konumuza dönelim. Şimdi desenimizi uygulayacağımız malzemeye geçirdik. Sonra bu geçirdiğimiz desenin çizgilerinden tahrirliyoruz. Bu tahririn amacı da koruyucu bariyer gibi düşünün. Böyle şöyle yolu kapatıyorsunuz böyle ve oraya boya koyduğunuzda o boyalar taşmıyor. Yani amacı bu aslında tahririn. Yoksa direkt boyayabilirsiniz yani ama sulu boya gibi yani çok su bazlı boya olduğu için hemen dağılabiliyor. O yüzden o tahrir daha katı bir boyadır ve böyle kenarlarından sınır çizgisi çizer. O yüzden tahrirliyoruz. Tahrirledikten sonra da onları boyuyoruz ve bitiyor. Çini yapımının sonuna gelmiş oluyoruz. Bu yaptığımız işleri sırlıyoruz ve fırınlıyoruz. Sırlama da genelde şeffaf sır kullanılıyor çok yaygın olarak. Çünkü klasik yöntem. Ama şey de var mesela renkli sırlar da var. Sır aslında camsı bir yüzey yani bu parlaklığı, bu malzemelerdeki bu parlaklığı veren şey sır. Parlak olmasını bu sağlıyor. Aynı zamanda yaptığınız malzemenin çok uzun zaman güçlü durmasını sağlıyor. Mesela camilerin duvar kırlarında falan yağmur falan yağdığında camiyi koruyor aslında. İçeriye hiçbir şey geçilmiyor. Çok dayanıklı malzemeler oluyor sırlanan ürünler. Bu sır da pişmeden önce beyaz süt gibi, çok güzel bir kıvamlı bir süt gibi fırınlandıktan sonra da cama dönüşüyor. Böyle 2 gün falan fırında pişiyor bu arada. 900.000 derecelerde pişiyor. İşte ikinci pişirim sırlı pişirim oluyor. Sonra işler fırından çıkıyor ve artık dayanıklı, uzun ömürlü ve çok ışıl ışıl parlak bir ürününüz olmuş oluyor. Ve artık bir çini üretmiş oluyorsunuz. Bir dahaki videoda çininin boyama renklerinden falan bahsetmeyi planlıyorum. Bir dahaki çekeceğim videoda. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım kafanızdaki soruların hepsine yanıt bulabilmişsinizdir. Kanalımda çini yaptığım bir sürü video var. Onlara da mutlaka göz gezdirin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.